Sevgili dostlar, hepiniz bu dinletiye öncelikle hoş geldiniz. Umarım keyifli bir dinleti olur, keyifli bir söyleşi olur. Ezoterik astrolojiyi merak edenler, ezoterizmi merak edenler adına faydalı bir video olur diyelim. Hoş geldiniz yeniden. Şimdi dilerseniz hemen çok uzatmadan ekran paylaşımı zaten yapmıştım. Başlayabiliriz. Ezoterik astrolojiye girmeden önce ezoterizmden bahsedeceğiz bugün. Ama ezoterizmle ilgili geçmişe dönük üstadların yazdığı, bizlerle paylaştığı değerli yazılarla da aydınlanacağız. Bu arada sunum neredeyse tamamen benim kelimelerimle oluşturulmuş bir sunum olmakla beraber arada böyle az önce de bahsettiğim gibi ezoterik bilgileri bize aktaran değerli üstadların düşünürlerinde muhakkak sözcüklerinden faydalanıyor olacağız. Şimdi ilk söz şöyle. Kimin göğsünde kapı açılırsa o zerreden güneşi görür. Ne demek? Değerli dostlar, öncelikle affedersin. Eğer ki bizler yani ezoterik astrolojiye başladıysak, bu tarz bir arayışın içerisindeysek, astrolojiyi merak ediyor olabiliriz, ezoterizmi merak ediyor olabiliriz. Hemen büyük bir aydınlanma, büyük bir ilerleme, işte hemen bu konulara vakıf olmakla ilgili bir büyük bir beklentinin içerisine girmemekte fayda var. Burada ana amaç ne? Ruhsal olarak bakın ne diyor burada? Kimin göğsünde kapı açılırsa. Genelde kalp, göğüs, ne diyor Muhammed'e de Kur'an-ı Kerim indiği zaman Allahu Teala biz onu kalbine indirdik. İşte bu tarz ruhsal bilgiler, parapsikolojik bilgiler, mistik bilgiler insanın daha çok irfan ettiği, kalbine indiği, kalbinde hissede geldiği, kalbiyle beraber ilerleyebileceği, o zerreden güneşi görme. Amaç bu. Yani burada ufacık bile bu dinletiyi dinleyen kişilerde bir farklılık, bir uyanış, bir farkındalık, bir idrak yaratıyor isek ne ala. Zaten amacımız da, asıl amacımız da bu yönde. Hazreti Mevlana'nın bu güzel sözünü paylaştıktan sonra gördüğünüz üzere benim kitabımda kullandığım Sabian sembollerinde benimle çok eşleşen bir ikon. Arkasından da vicdanın gözü olan Ra'dan bahsediyoruz. Şimdi Ra neden ezoterik astrolojide çok önemli? Bakınız, Ra sembolü Rahman ve Rahim olan enerjinin daima bizi gözetlediğini ifade eder. Yani biz izleniyoruz, biz izlenmekteyiz, biz korunmaktayız. Biz daima bir yüce güç tarafından 7/24, buna vicdanın gözü, Ra'nın gözü Mısır ezoterizminde geçen bir simgedir. Bu simgenin daima üzerimizde olduğunu düşünürsek insan o zaman hayatında karar verirken, adımlar atarken, yapa geldiği her ne ise yaşamında özen gösteriyor. Yani düşünsenize hiç izlenmediğinizi, hiç kurallar bütünün olmadığını, hiç etik ahlakın olmadığı bir yerde, yasaların olmadığı bir yerde. Platon Devlet bunu çok güzel anlatır eserinde. İnsan acaba etik ya da insan onuruna yaraşacak biçimde nasıl bir hayat sürer idi? Bunlar da sorgulamaya değer sorular olabilir. Ben önemli ana başlıklar altında birkaç tane soru ve sual sordum. Işığım çok yetersiz. Neyse önemli değil. Yani benim görünmemden ziyade aslında burada anlatacaklarımız daha kıymetli. En nihayetinde aktarıcının kim olduğunu farkındasınız diye ümit ediyorum. Çok affedersiniz. Devam edelim. Ana başlıklarımız şöyle. Ezoterik ve egzoterik ne demektir? Batini ya da zahiri ne anlama gelir? Ruhsal ve mistik olmak bir arayış ya da bir ihtiyaç mıdır? Dünden bugüne tarihsel anlamda içrek olan bilgiler bütünü ile neden herkes ilgilenmeyi yeğlemez? Ezoterik astroloji ve almüten ne demektir? Almüten ve doğum haritamız açısından önemi zaten ezoterizmde klasik ve Helenistik bakış açısını daima kullanıyor olacağız. Alter ego anlamı ve astroloji terminolojisinde mahiyeti, almüten ve doğum haritamız açısından önemi. Sorular bunlar. Elden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Ezoterik ve egzoterik ne demektir? Öncelikle zaten ezoterik astrolojiye girmeden önce ezoterizm nedir bunu bilmekte fayda var. Bakınız ezoterizm nedir? İçrek bir yapıdan bahseder. Gizil, dehliz, içe dönüş, görünmeyen anlamına gelir. Fakat ezoterizm bir din midir diye bir sual çok almaktayız. Hayır, ezoterizm bir din değildir. Ezoterizm astrolojide, parapsikolojide, gematriyada, numerolojide, felsefede, beri yandan neler olabilir başka? Gematriyada, az önce bunu saymıştım. Sanatta, sanat tarihinde,
Arkeolojide ve tarihsel özellikle ilerlediğiniz bir alansa, bir ilimse bu tarz çalışma alanlarında ezoterizm sıklıkla görülmektedir. Bugün Salvador Dali'nin bir eserine bakarsınız, zamanla ilgili yaptığı bir tablosuna bakarsınız. Oradaki saatlerin yere yığılışındaki gösterge bile zamanla ilgili ezoterik bir ifadeyi bize buyurur. Ya da rüyalarla ilgili yaptığı bir tablonun üzerinde yine ezoterik simgeler rastlarsınız. Oradaki arı örneği, yani bugün eseri buraya yansıtmadım ama dileyenleri inceleyebilirler. Orada bir arının mahiyeti bile ezoterik ve simge astrolojisinde Merkür'le alakalıdır. Bu Merkür'ün orada bu kişinin eserinde neyi vermeye çalıştığını tablo üslubu ve adabına göre incelerseniz yine ezoterik bir eşleşmenin içerisinde bulursunuz kendinizi. Yani ezoterizm dediğimizde sadece astrolojiden bahsetmiyoruz değerli dinleyiciler. Sadece astroloji söz konusu değil. Bütün ilim sahalarına yayılmış, bütün ilim sahalarında varlığını sürdüren, gerçekten araştırmacısına zengin bir saha sunan bir alandan bahsediyoruz. Sözcüğün kökeni ezoterikos'tan geliyor. Dışrak anlamı ezoterik sözcüğünün karşıtını karşılamaktadır. Karşıt anlamıdır. İçrek ezoterizm, dışrak egzoterizm olarak geçer. Din değil dedik. Şimdi geçmişte cemiyetler var. Yani tarihçesine baktığınız zaman ezoterizmle ilgili bir sürü cemiyete rastlarsınız. Şu cemiyet iyidir, bu cemiyet kötüdür diyemeyiz. Yani bu benim herhangi bir şekilde özel bir araştırma konum değil ama ezoterizm dediğimiz zaman karşınıza çıkan konular arasındadır haliyle. Bu içrekçilik ve batınilik söz konusu olduğu zaman cemiyetlerden de biraz bahsedersek, buradaki kişilerin çok seçilerek alındığı bilinmektedir bu tarz cemiyetlere, veya buradaki kişilerin muhakkak ve muhakkak bir öğretinin içerisinde, bir inisiyasyon, bir erginlenme sürecinin içerisinde olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Ezoterizmin amacı nedir? Burada insanla hizmetle alakalı bir durum söz konusudur. Burada bir bilgiler bütünü vardır, alegoriler vardır, benzetmeler vardır değerli dinleyiciler. Buralarda simgeler, okunacak kitaplar, işte bir amaca yönelik. Buradan öğrenilenlerle beraber insanlar öğretmeye, diğerlerin idrakını arttırmaya, diğer insanlarla beraber bir aydınlanma yolculuğuna, bir tevekkül yolculuğuna çıktıkları söylenilebilir. Mevlana'nın özellikle bakarsanız böyle tarikat bilinçlerinde ezoterik bir bakış açısı yakalarsınız. İşte Avrupa'yı olarak incelediğiniz zaman birçok Haçlı Sefer'e bile yön verdikleri söylenen ezoterik gruplar vardı. Bunlar tarihçe içerisinde çok dikkat çekicidirler. Bilimin, ilmin, arşivinin olduğu, işte böyle gizli ilimlerle alakalı kitaplar bütünün olduğu böyle cemiyetler söz konusudur. Platon, Aristoteles gibi daha çok felsefeyle alakalı konularda kendini yetiştirmiş öğrencileriyle olabilir. Bunlar da yine az önce bahsettiğim felsefeyle alakalı düşünürlerde ezoterik çalışmaların olduğu görülmektedir. Buradaki amaç ne dedik? Bilgiyi geliştirmek, derinleştirmek, yenilemek ve genişletmek için topluluk üyelerinin uyumlu bir şekilde iletişim kurmasını sağlamaktır. Yani iletişim burada esastır. Ezoterik öğreti sistemleri, yani tarihte bugüne kadar hala da varlığını sürdüren bir sürü ezoterizmle ilgili cemiyetler söz konusudur. Şimdi filmlere de baksak, yani bir sürü film var. Alice Harikalar Diyarı'ndaki çizgi filmden tutun da Superman'e ve Spider-Man'e kadar ezoterik sinema ile ilgili de birçok bilgi verilebilir. İzlediğimiz diziler, bugünkü işte güncelde Netflix, bunlar hep ezoterik böyle gönderilerin olduğu ama iyi olarak kullanan da var, kötü olarak kullanan da var. Böyle hep alt bilincimize bir takım imgelerin, simgelerin, işte frekansların ya da şöyle de denilebilir, imajların bizi işte yönlendiren, manipüle eden iyicil de var muhakkak, kötücül de var. Eğer siz ezoterizmle ilgili bir çalışma içerisindeyseniz zaten bunları yakinen takip ediyorsunuzdur. Alıcı olma pozisyonunuz da sağlıklı olabilir. Yani sağaltabilirsiniz. Her size verilen şeyi kabul etmek zorunda da muhakkak değilsiniz. Şimdi burada güzel bir resim var. Tabii ki biz biraz eski dildeki karşılığına da bakacağız. Farsça, Arapça. Batini ya da zahir. Bizim dilimizde daha güzel karşılıklar bulacak. O yüzden bu görseli paylaşmak istedim. Güzel bir görsel. Göksel ikizimizle alakalı. Hem batın hem zahir. Neden böyle bir görsel var? Bunu da anlatayım. Bakın burada birbirine benzeyen bir ikiz var. Üstünde de bir kartal, şahin, güçlü bir figürün olduğunu görmekteyiz. Şimdi burada hem batının hem zahirin birlikte olduğunu söyleyelim. Zahiri daha anlatmadık, batını anlatacağız. Ondan sonra bu görselin daha aklınızda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Zahir ne demek? Parlak, parlayan. Hadid suresine geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Açık açıkta olan, belli. Herhangi bir şeyin görkeminde dış görünümü, suret, görünüş, dış yüz. Güzel. Şimdi batın ismine bakalım. Bunlar birlikteler, beraberler. Ayıramayız değerli dinleyiciler. Batın ismi gözle algılanamayan.
Mekan ve zaman nispet edilemeyen, her açıdan yegane, tek olan, iç gizli görünen karın kuşak anlamına da geliyor. Şimdi zahir şu gördüğümüz alem. Bugün beni burada görüyorsunuz. Bugün ben sizlere bir sunum yapıyorum örneğin. Burada cereyan eden bir enerji var. Bir de batın var, içrek olan. Bu hepimizin iç alemi, aklı, kalbi, zihni. Değerli dinleyiciler, biliniz ki zahirde ayrışabiliriz. Yani zahirde ben Elif olarak farklıyımdır. Varlığım farklıdır, tipim farklıdır, işte görünen alemimi siz gördüğünüz kadardır. Fakat batında hepimiz birizdir. Bu Allah'ın zaten kendi özünden, kendi Esma-ül Hüsna'sından, kendi isimlerinden biridir. Kur'an'da da geçer. Bu anlamda batın her şeyin içi, yani batın olarak hepimiz eş bir dünyada yaşıyoruz. Zaten amacımız da rububiyeti, yani Rabb'ı ya da inancımız neyse Allah'ı, sevgi melekesini keşfettiğimiz zaman onunla birlik kurabilmek. Derdimiz de budur değerli dostlar. Batın bir şeyin içi, gözle görülemeyen tarafı, zahir görünene. Allah'ın isimlerinden biri demiştik. Burada da evvel olması, ahir olması, zahir olması ve batın olması. Yani gerçek mahiyeti burada batın ama insan için gizli olan. İşte burada El-Hadid suresinde geçen, bize anlatılmak istenen mesele de şu ki, burada birazdan bir şey söyleyeceğim. Bu bir din dersi değil. Şu an anlattıklarımız ahlak dersi. Bunu anlatmak bana düşmez. Ben felsefe mezunuyum, iktisat mezunuyum. Astroloji dalında 10 yıldır ilerliyorum. Bu konularda kitaplar yazıyorum. Önemli geçerli sitelerde yazılarım yayınlanıyor. Önemli astrolojiyle ilgili platformlarda yazılar yazmaya çabalayan araştırma görevlisi olarak, ezoterik araştırmacı olarak kendimi adletmekteyim. Fakat biz burada asla haşa ne bir din hocasıyız, ne bir dinsel ya da yani tasavvufla ilgili bir bilgiyi verebilecek boyutta insanlarız. Asla haşa. Ezoterizmin bir alakası olduğundan, ezoterizmin içerisinde bir ahlak yapısının, bir ahlak sistemi olduğunu anlattığımızdan ve bu ahlak sistemine uygun davranışlar sağlayan, bu davranışları hayatına sunan, bu davranışlarla beraber ilerleyen insanlar için astrolojinin nasıl bir mahiyeti, nasıl bir anlamı olduğundan bahsetmeye çalışıyoruz. Bunu da burada söyleyeyim. Şimdi neden herkes ruhsal ve mistik olmak istemez? Bu bir arayış mı, ihtiyaç mı? Bunun gibi sorularımızı karşılayalım. Çok güzel bir alıntı yapacağız şimdi burada. Muhittin Arabi, değerli üstad, hakikati bakımından insan, tek güçleri bakımından çoktur. Devam edelim. Bu çokluk nedeniyle insanı ve dolayısıyla kendimizi anlamakta, tanımakta güçlük çekeriz. Zira duygular, duyular, kalp, akıl, hayal, idrak ve irade esasında çoğalan o güçler, İnsan mekan edinme bakımından tek bir öze sahip olsalar da yerleşme düzeylerinin her fertte farklı olması nedeniyle farklılaşırlar. Değerli dostlar, herkes farklı tekamül eder. Kendi idrakı herkesin farklıdır muhakkak. Bugün bir Hristiyan olarak doğabilir biri, Müslüman olarak ölebilir. Müslüman olarak doğabilir, Hristiyan olarak ölebilir. Kendi hayatında bir nezle olur, bir grip olur, tekamül edebilir. Çok ağır bir hastalıkla tekamül edebilir. İnsan aynen Muhittin Arabi, değerli üstadın dediği gibi, hakikat bakımından doğum haritası olarak hepimiz bir gerçeğe yansıtırız. Ezoterik astroloji açısından da herkesin haritası kendine özeldir ve tektir ve eşsizdir. Ama bu haritayı kullanma bakımından güçleri, yani ben başka kullanabilirim, siz başka kullanabilirsiniz, açılarınızı, transitlerinizi, ilerleyen haritanızda, solar arkanızda, ikinci ilerletmenizde, güneş dönüş haritanızda, gelen transitlerinizde veya genetik olarak adettiğimiz natal haritanızda güçlerinizi, benim belki Güneş Jüpiter tırnağım vardır. Sizin belki Ay Güneş kareniz vardır. Bunu benden daha güçlü kullanıyor olabilirsiniz. Bu manada güçler bakımından insan çoktur. Şimdi biraz daha bunu açıklayacağız. Bakın. Bu yüzden de insan karışık bir yapıdır. Yani bir doğum haritasına baktığınız zaman, benim en yüksek açılardan biri olan Güneş Plüto trinesi ya da Güneş Jüpiter trinesi ya da tabii ki bunlar geri hareketli olmaması gerektiğini düşünerek söylüyorum. Zaten Güneş geri hareket yapmaz. Örneğin Jüpiter için, örneğin Plüton için. Buralarda böyle açıları vardı. İşte bu insan çok ilahi bir insan, çok güzel bir hayat yaşayacak. Tabii ki klasik bir Helenistik astrolojide ve bugün modernde Jüpiter'le alakalı muhakkak güzel kelimeler ediyor olacağız. Ama bir insan acaba bunu liyakatına uygun kullanıyor mu? İşte bu soru ezoterik astrolojinin ilgilendiği sorulardan bir tanesidir. Bilmiyorum. Umarım burada ezoterik astrolojinin ne kadar kıymetli olduğunu ifade buyurabilmişimdir diye ümit ediyorum. Umarım. Çünkü burada herkes güzel bir doğum haritası verildi diye onu muazzam bir şekilde kullanıyor, icra ediyor, bundan faydalanıyor anlamına gelmeyebilir. Devam edelim. Şimdi Fütuhat-ı Mekkiye eseri olan İbnül Arabi söz konusu güçleri bilmeyi, bakınız burada da Mars karşımıza çıkacak, irade edenlere
tezahürleriyle birlikte anlatmıştır. Bundan asıl maksadı ne olduğu ise Sean'un şu cümlelere yaslanarak söyleyin. Bakınız. İnsan akıl, irade ve duygudan yaratıldığını söylemek, insanın hakikat, yol ve erdem için yaratıldığını söylemektir. Her birimiz buraya bir erdem için geldik. Her birimiz değerli dostlar burada bir erdemi, bir hakikati, bir iradeyi, bir üst şuayı anlamak için buradayız. Kendimizi, doğum haritamızı bu yüzden işletmeye çalışıyoruz, çalıştırmaya çalışıyoruz. Ve her birimizin 360 derecelik majikal zodyakı derece derece bir anlam ifade ediyor. Oraya gelen transitler, orada bulunan gezegenler bize özel olarak çalışıyor. İşte burada bize bu özelliği doğru bir biçimde kullanmayı ifade eden ezoterik astroloji devreye giriyor olacak. Çok özür dilerim, kapım açıldı. Hemen onu kapatıp geliyorum. Esinti olursa rahat edemeyiz. Tam da en güzel yerine bölmüş oldum. Özür diliyorum. Böyle esler vermek belki dinlerken sizi de dinlendirecek diye düşünüyorum. Şimdi hakikate ulaşmak için ne yapıyor insan? Bir ona yol gösterici, ona yani bu rotasyonunda, yolculuğunda eşlikçi bir mercek arıyor. Örneğin siz felsefe hocası olabilirsiniz, öğretmen fark etmiyor dalınız. Sanat tarihçisi olabilirsiniz, doktor, ebe, anne, bilemiyorum. Yani neyle hayatınızı nasıl kazanıyorsunuz, neyle kendinizi mutlu ediyorsunuz bilemiyorum ama bu yaşam sahasında ayakta, hayatta durduğunuz bir irade biçiminiz var. Yaşamınızı kazandığınız bir Mars var diyelim. Burada en doğru, en iyi, en mutlu şekilde bunu nasıl icra edeceğinizle alakalı herkesin içinde de bir iç ses var. İşte ezoterik astroloji burada sizin almüten, birazdan detaylı anlatacağımız konu olan almüten figürünüz bularak sizin gerçek amacınıza, hayatsal ayakta durduğunuz, işte mutlu olduğunuz, keyifli olduğunuz alanları çalıştırmak adına tavsiyelerde bulunur ve tabii ki burada bir etik ahlak beklenir. Bugün benim yaşamda kendimi mutlu, iyi hissettiğim merceğim astroloji. Evet, bu beni doyuruyor ruhsal olarak. Öteki beyefendinin ya da hanımefendinin başka bir saha olabilir. Herkesin darması ağır yoldan olacak. Herkesin darması eğitime dayanacak. Herkesin karması illaki kötü bir hastalıktan, kötü bir tedrisat eğitiminden geçecek. Sabırlı bir hayat, aşırı sabırların olduğu satürnyen bir hayat yaşayacak diye bir şey yok. Kimisi gerçekten deniz kenarında güzel, zengin, mutlu bir hayatın içerisinde darmasını tamamlayabilir, karmasını tamamlayabilir. Artık o atalarından gelen genetik kodları güzel, bunu çalıştırması, yapa geldiği geçmişte ve bugüne yansıyan iyilikleriyle olabilir. Kimisi de hakikaten zor yoldan öğrenebilir. Satürnyen sınavlarla mücadele edebilir. Bunlarla alakalı acı deneyimler yaşayabilir. Ama bundan çok güçlü, öğrenmiş, kuvvetli, arzuladığı gibi biri olarak çıkabilir. O yüzden bizim içimizde bize yön gösteren bir ruhsal rehberin olduğunun önemini ezoterik astroloji diğer dallara göre Hellenistik, klasik tabii ki bu klasikte ve Helenistik'te daha çok karşılanır ama moderne, Uranyen astrolojiye göre, bugünün astrolojisine göre daha çok kucaklar, daha çok kavrar, daha çok sahip çıkar Almuten kavramına. Çünkü mesela Almuten hesaplamasıyla ilgili bir takım puanlama çizelgeleri vardır. Her puanlama çizelgesinin aynı olmadığından bahsedeceğiz. Çok affedersiniz. Evet, ancak kapatabildim ya. Yani işin özeti kısaca insanın hakikat ve yol ve erdeme ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve bu ihtiyaç içerisinde mutlak hakikate ulaşabilmek için de iyi bir insan olması, iyiliği, bilincini iyi bir şekilde inşa etmesi, duygu boyutunu, ruh boyutunu, Tanrı sevgisiyle, Tanrı melekesiyle birleştirerek yani bizden daha yüce olan bir güçle buluşmalıyız ki hayatımızda ilerleyeceğimiz rotasyonda, yolda bir kolaylık beklensin. Şimdi perisipri kavramından bahsedeyim size. Perisipri klasik ruhçuluk anlayışına göre ruh ve beden bağlantısını sağlayan yarı maddi akışkan bir bağ. Ruhun normal koşullarda göremediğimiz esiri bedeni. Hani bildiğiniz üzere Aristoteles'te Platon'da döneminde dört element ve bir tane daha olanından bahseder Aristoteles. Bu da nedir? Esir, eser. Yani hava, su, ateş, işte toprak bunu birbirine bağlayan esir bir maddeden bahseder. İşte bu esir maddenin perisipri anlayışına göre ruhla bağlantılı olduğunu söylüyoruz. Ne dedik? Batın zahir. Şimdi zahir benim dış görüntüm.
dışım, et bedenim, elbisem Mevlana'nın da dediği gibi. Perisipre de bu elbiseye bağlanan bir nasıl diyelim, perisipre bundan beslenen bir varlık. Bunu ve biz öldüğümüzde yok olmaz perisipre. Bizimle beraber öteki tarafa geçer. Spatyum alanına gelir. Sizin almüteniniz de artık neyse orada size yardımcı olacak şekilde doğarken de bir ana babadan doğarız. Perisiprimiz vardır. Yine aynı zamanda almütenimiz vardır. Vefat halimizde de öldüğümüzde de yani dördüncü evimize gömüldüğümüzde astrolojik olarak yine perisipri ve bir bize almüten yani bir eşlikçi vardır. Dikkat ederseniz zerreden güneşi görmek dedim değerli dinleyiciler. İşte bugün burada amacımız zerreden güneşi görmek. Minik de olsa küçük taşlarla kıyının kenarında oynuyor olmak. Bu kocaman bir okyanus. Yani ezoterizm dediğimiz zaman yüce bir okyanustan, sonsuz ufkun olduğu sonsuz bir okyanustan bahsediyoruz. Öyle kolay hemen ezoterizmi anlayacak değiliz. Ama zerreden doğan bir güneş bile bizim hayatımızda bir aydınlanma, bir farkındalık yaratıyor olacaktır muhakkak. Şimdi Perisipri'yi de bunu da zaten ezoterik astroloji derslerinde Kabala ve alemler, işte Iyasot, Gebura, aklınıza gelen, gelmeyen bütün bunların detayına Kabala ağacıyla beraber giriyor olacağız. Ama ve lakin burada bilelim ki bizim tek bir bedenimiz yok. Mantal, kozal, astral, akılsal yani hayvansal değil bir sürü bedenimiz var. Bu bedenlerde yine bu derslerde detaylı olarak nasıl sağlatılır, ne işe yarar, ne yapar, ne ister, beşeri ve insani özellikleri, kadmon enerjisi, adam kadmon enerjisi bunların hepsinden bahsediyor olacağız. Yani en mükemmel olan varyasyonumuza ulaşmak için nelerden beslenmemiz gerekiyorsa bunları teker teker anlatıyor olacağız. Şimdi devam edelim. Evet. Merkür Retro'da ufak tefek takılmalar olacak herhalde. Ben yine de ezoterik astrolojiyi Merkür Retro'ya daha çok yakıştırıyorum. Kitabımı da Merkür Retro'da yayınlamıştım. Şimdi mesela böyle bir dinleti yapıyorum. Yine Merkür Retro'da. Bana iyi geliyor Merkür Retro'ları. Daha derin, geçmişe yönelik depolanan bilgileri anlatmayı seviyorum ve doğru da buluyorum. Şimdi bu yukarıda perisipri ile ilgili ruhsal bir beden olduğunu, ruhumuzla alakalı insanı bedeni ayakta tutan bir kavram olduğunu, perisiprinin insan bedenine ihtiyacı olduğundan bahsettik. Şimdi yaratılışın gayesi arasındaki amaç insan hamd senasını kavramasıdır. Yani yukarı aleme, dikey alem kavramasıdır. Dikey olanla muhataplıdır. Yatay alem dediğimiz alan dünya alemi. Şimdi buradaki tesirleri anlamak o kadar kolay değil. Yani yukarının tesirlerini. Hermetik bilimlerden bahsediyoruz. Hermes'ten bahsediyoruz. Hanok, Enok değil mi? Yani güneşle alakalı. Yine ne dedik? Zerreden güneşi görmek. Güneşle alakalı bir ilmi çalışıyoruz. Bu yüzden insanın kökene genetik olarak dördüncü evine çok ihtiyacı var. Çünkü biz hayat alemdeyiz ve aslında bize duygularımız şu an eşlik ediyor fazlasıyla. Eski insanlar, İhvan-ı Safa dönemi daha eskiler, Adem'in dönemi yani bir sürü insan nesli geçti. Bize göre aslında biz diyoruz ya şu an teknoloji çok gelişti, her şey çok güzel bilinçlendik. İşte her şey ne kadar bol, evler büyüdü, işte paranın değeri değişti, güzellik formları, her şey ne kadar bol ve güzel diyoruz ama güzel olmayan da şu an dünyamızda çok şey var. O da empati, anlayış ve idrak. Şu an idrakta bir gerileme söz konusu. Ama yani diyebiliriz ki Uranüs Boğa döneminde bakın online eğitimler açıldı. Daha çok bu işi merak edenler, daha çok kendi ezoterik yolculuğunu anlamak isteyenler, ilahi nizamı ve kainatı çözmek isteyen bir sürü insan da var aramızda. Bunlar hepsi takdire şayan ve iyi ki varlar. Bunlar dinle de olabilirse, dört semavi dinle de araştırabilirler. İnsanın ruhsal olarak açlığını gidermeyle alakalı yapa geldiği her işle çok kıymetli. Bunlar çok takdir edilen kavramlar ama yüzde kaçı bununla ilgileniyor? Bununla yüzde kaçı ilgileniyor? Dikkat buyurun buraya. Yani herkes artık bu işlerle alakadar olmayabilir. Bu anlamda eski insanlar Satürn bilincindeydi değerli dostlar. Yani daha kolay kavruyorlardı, daha ciddilerdi, daha hiç unutma Füsusül İkem'i Muhittin Arabi'nin eserini yanılmıyorsam e, Farabi okutuyor. Diyor ki en az 40 kez okudum. Arkasından da şöyle bir çeviride de en az 40 kez okuttum. Yani o kadar kıymetli bir eser, o kadar insanları geçmesi gereken bir eserden bahsediyoruz ki değerli dinleyiciler. Onu defalarca okutmuş veya okutmuş.
O yüzden şu anki insanların bilinci ay çok çabuk dalgalanıyor. Gün içerisinde aya bakın, Merkür'e dokunuyor, Venüs'e dokunuyor. İşte biz hemen böyle değişiyoruz. Şu an o haldeyiz. Satürn ama daha kalıcı bir yapı, daha tutkal bir yapı, daha kesin bir yapı, daha olgun bir yapı, daha anlayışı açık, daha okült, daha ezoterik bir yapı değerli dinleyiciler. Bu yüzden Satürn bilincindeki peygamberler, üstadlar, İhvan-ı Safa'yı ifade eden ezoterik İslam bakış açısı ya da ezoterik bilgiler illa İslam olmak zorunda değil. İlla İslam olmak zorunda değil. Her bilgiler bütününe kapımızı sonsuz açıp nerede, nasıl, ne şekilde gelişebiliriz bunları düşünüyor olacağız. Yani irfan, ne dedim az önce de size konunun içerisinde, bunlar kalple iman edilip anlaşılabilecek konulardır. Yani bunları zihninizle çözmek namümkün. Nedir? İşte bugün bilimin karşısında büyücülük vardır. Büyücülük bilimle karşıttır. İşte ne vardır başka? Parapsikolojinin karşısında bilim yine. Çünkü parapsikoloji gözün ötesinde, beş duyunun ötesinde, fiziğin ötesindeki metafiziksel. Bunları yani herhangi bir laboratuvar ortamında aynı sonuçlar alacak şekilde determinizm kanunlarına göre test edemeyiz. İşte bu yüzden bizim alanımız mistik bir alan, zor bir alan. Ezoterik astroloji ya da ezoterizm ya da mistitizm ya da mistik astroloji öyle kolay kavranabilecek, öyle hemen ispatı açık. Herkes tarafından o sen çok güzel bir işle meşgulsün diyebileceği bir kavram değil. O yüzden bu işlerle ilgilenen, bu alanlarda, bu sahalarda araştırma yapan insanları görüyorum ki 12. evlerinde yaşıyorlar. 6. evlerinden ziyade 12. evleriyle beraberler. Evet değerli dostlar, 8. evlerindeler genelde. Bu yüzden ağır bir konu. Bu yüzden bu konular ay haline, yani küçük Satürn ay, Onur Güven hocamızın da bu şekilde ifadeleri vardır. Yazılarında görürsünüz, eğitimlerini alan dostlar bilmektedir. Küçük Satürn'dür, doğrudur. Bu yorum çok doğrudur. Şu anda zaten ay dönemindeyiz. O yüzden insanlar bu kadar değişken. O yüzden insanlar bu kadar ne yapacağı konusunda belirsiz. O yüzden insanlar bu kadar okült, ezoterik konulara çok uzak bakmakta, anlayamamakta. O yüzden yani dünden bugüne tarihsel anlamda içrek olan bilgiler bütünüyle insanlar ilgilenmekte zorlanır. Çünkü zor, ağır konulardır değerli kıymetli dostlar. Ne dedik? Mistitizm akılcılığın karşısındadır. Paganizm dinin karşısındadır. Çünkü pagan bir sürü doğasal, doğanın bir din olduğuna inanır. Büyü bilimin karşısındadır. Astroloji astronominin karşısındadır. Oysa ki iç içe bilgiler bunlar. Yani bugün biz astrolojiyle ilgililer gökyüzüne baktığımız zaman Venüs'ün yerini biliriz, Jüpiter'in yerini biliriz, döngülerini biliriz, retro yapacağı zamanı biliriz. Yani bugün astronominin oluşabilmesi için önce astroloji vardı. Önce insanlar gökyüzünü izlediler. Venüs tabletlerine bunu yazdılar. Enuma Elish'e bunu yazdılar. Astronomi, astroloji sayesinde gelişmiştir. Bu içlik bütün beraberdir. Şimdi entropi yasası, yani bu iç içe, negatif, pozitif, bunlar iç içe. Batın, zahiri iç içe. Gelelim. Şimdi bir aktarım yapalım Einstein'dan. Benim yine kapım açıldı. Özür diliyorum. Ya bu videoyu bir daha çekeceğim için. Kapı durmayacak. Herhalde bugün artık Merkür Retrosu'nu unutmazsınız. Benim yaşadığım aksiliklerden ötürü. Gerçekten unutmazsınız Merkür Retrosu'nu. Elif'le Merkür Retrosu. Bunlar hep bunun getirileri. Ama ben vazgeçmeyeceğim bu videoyu bir daha kaydedemem değerli dostlar. Çünkü hakikaten yani okunacak çok kitap var, danışmanlıklar var, dersler var. Yapa geldiğimiz işler var. Hani çok daha kusursuz olmasını isterdim ama biraz da kusur olsun, kayron olsun, boş verin. Nerede kaldık? Tecrübe edebileceğimiz en güzel ve en esaslı duygu mistik heyecandır. Çok doğru. Mesela astrolojiye girdiğim zaman ben çok heyecanlanırım. Yani öyle başladı zaten. Küçüklüğümden beri böyle. Yani 11 yaşlarımdan beri parapsikolojiyi, astrolojiyle ilgileniyorum. Zaten felsefe mezunu olmamın getirdiği bir ekstra bu mevzuya akademik olarak bakmakla ilgili bir derdim var ki baktığımı da düşünüyorum. Ampirik olarak incelemek çok keyifli. Bu duyguya yabancı biri olarak hayret ve hayranlıkla kendinden geçemeyen kimsenin ölüden pek bir farkı yoktur. Bilgelik ve en parlak güzellik halinde tezahür ederek varlık sürdürdüğünü ve bizim o yeteneklerimizce ancak ilkel formları halinde kavrayabildiğini bilmek, bu bilgi, bu duygu gerçek dinin merkezinde almaktadır. Güzel. Bakın bir şey daha okuyacağım. Güzel örnekler bunlar. Yukarı doğru atalım. Evet. Dünya beni nasıl görüyor bilmiyorum ama
Einstein'dan sonra bir de Newton'a uğrayacağız. Ama ben kendimi şöyle görüyorum. Sahilde oynayan ve ara sıra düzgün küçük taşlar ya da olağanüstü güzellikte midye kabukları bularak oyalanan bir çocuk gibiyim. Oysa tam da önümde büyük bir gerçeklik okyanusu keşfedilmemiş olarak ufka doğru uzanmaktadır. Çok doğru. Bizler bugün burada küçük taşlarla oynuyoruz. Yani ezoterizmimiz yıllarca da çalışıyor olsak astroloji anlamında ancak yapa geldiğimiz şey küçük taşlarla oynamak olacak. Yani bu iş öyle. Ben bu ezoterizme girdim. Astrolojiyle ilgili artık çok güzel şeyler öğrendim. Açtım işte Satürn menziline çıktım. Bunu söylemek çok zor. Zen kimseyi zenginleştirmez. Bakın bu yüzden de bu cümleleri paylaşıyorum yine. Bulunacak kimse yoktur. Kuşlar çıka gelip olması beklendikleri yerde bir süre seyirtebilir ama çok geçmez başka bir yere giderler. Gittiklerinde ise o yerde bulunan hiç ya da hiç kimse aniden tezahür eder. Zen budur işte. Her zaman oradaydı ama leşçilerce fark edilmedi. Çünkü onların ilgi duyduğu türden bir av değildi. Bakın ezoterizm herkesin ilgi duyacağı türden bir av değildir. Bu okyanusun içerisinde çünkü girenler su yutar, boğulur. Kolay iş değildir. Ya üf, sıkıldım der. Su yutmak derken anlatmak istediğim teşbih budur. Su yutar. Yeter der yani. Ben artık bu esmalar, klavetler, işte gökyüzünün gezegen saatleri, her bir orbiyum, işte bu harmonik astroloji, bugünkü haritam, ay yarın ne olacak, transitim zor iştir. Arkasından da bir sürü sizden çok daha iyi olduğunu düşündüğünüz hocalarınız vardır. Oysa 20-25 yılını devirmiştir bu işte. Onlara bakarsınız. Dersiniz ki yani o nasıl yaptı? Ya da bir üstad çok kısa zamanda bunu yapmıştır. 4-5 yılda. Dersiniz ki bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı mı olunur? Yani bir mukayesenin içerisine girersiniz. Oysa burada mukayese olmamalıdır. Neden? Zen, bakın ne güzel. Kimseyi zenginleştirmez. Orada hep vardır o. Bir anda kuşlar ne diyor? Başka yere giderler. Oysa gittiklerinde her şey aniden tezahür eder. Siz eğer sabrınızı bu konuda çalışmalarınızı devam ettirirseniz göreceksiniz ki sonucunda gerçek bir huzura, içsel bir bütünlüğe, ilahi olan e, daha yüksek bilince katılmak için olan gayretlenmeniz öyle boş ve çabasız bırakılmaz. Ödülsüz bırakılmaz özetle. Siz yeter ki doğru olanda olduğunuzu hissederek vicdan mekanizmanızı kullanarak bilgiye, ilme, bilenle hiç bilenle bilmeyen biri olur mu diyeceğiz burada. Ne güzel. Yani bilmeyen elinde limonatasını almış bir insan deniz kenarında sahilde o ne güzel. Ama sizler burada bütün elinizde İhvan-ı Safa'nın dolusuyla kitapları anlamak istiyorsunuz. Zamanı, kozmolojiyi, astrolojiyi, astronomiyi, gematriyi, numerolojiyi, tarot ilmini. Diğeriyle bir olabilir mi? Olamaz. Burada manevi olgudur yolculuğumuz. Bu kadar. Bundan daha fazla detayını bilmeye gerek yok. Şimdi biraz Almüten'e gelelim. Almüten, ezoterik astrolojide bunları detaylı anlatacağız. Yedi tesir kuşağından bahsedeceğiz. Adem Kademön'den bahsedeceğiz. Yedi ışık öğretisinden bahsedeceğiz. Batiniye, gizemcilik bunları daha detaylı gireceğiz. Bunların örneklerini vereceğiz elbette. İçrikçilikle ilgili, gizemcilikle ilgili, mutlak olanla ilgili. Ama bu şunu kısaca söyleyebiliriz ki insanın bilinç inşasını yapmaya çalıştığı alanda ezoterik astroloji başlar. Sabahtan beri zaten dilim döndüğünce anlatmaya çalıştığım konu bu. Amaç bu. Yani bilincinizi inşa etmek, daha doğru bir şekilde yüksek alemlere katılmak. Almüten ne demektir? Bu da kutsal koruyucu melektir. Burada Robert Zoller hocamızın ifadelerini söyleyelim. Ayrı bedenlenmiş bir insan olarak varoluşumuzun nedeni olan tohum fikri veya anlayışı, bu tohum fikri sizin düşüncelerinizi düzenler, hayat hikayenizin dışsal tezahürünün ardındaki gizli itici güç olarak görülür. Yani koruyucu melek cennette mükemmel olan yerde bizim dünyadan geldiğimiz bu alana, cennetten dünyaya düştüğümüz bu alanda bizim en iyi varyasyonumuz olarak yaratılmıştır. Bize ne yapıp ne yapmamız konusunda bir takım tavsiyelerde bulunur. Örneğin bir arabaya binersiniz, aman der emniyet kemerini bağla. Aristo ve Platon'un daimonları vardır. Bunu devlette falan da okursunuz. Der ki bu sabah daimonumla konuştum. Şu bir şeylerden bahseder, ona söyler. Tabii bunun içinde çok yönlü bir çalışma yapmaktan ziyade az önce de bahsettiğim gibi bilincinizin doğru bir şekilde, vicdanınızın doğru bir şekilde inşasından bahsetmeliyiz. Yani burada bir rububiyet, bir ahlak, bir etik beklenir. O demon size kötü şeyler de söyleyebilir. Demon var mıdır? Daimon var mıdır? Evet vardır. Bunun Mısır, Keldani, bakın Asur gizemlerinde bile demondan bahsetmektedir. Bildirim bir çevirisi. Dolayısıyla demon
Ruhlar yaratılmış varoluş alemine inmeden önce az önce bahsettiğim gibi bir örnek olarak mevcut. Bizden bir örnek daha var. Ne dedik? Bedenimiz tek olabilir ama astral olarak, kozel olarak bir sürü bedenlerimiz var. Burada da çakralar var. Bir de en mükemmel varyasyonu oluşturan var. İşte burada ruhun özel yaşamını yöneten, ruha fısıldayan iyicil bir güç. Bunun hesaplaması Güneş, Ay, Mars, işte Merkür'e de iç gezegene verilen puanlama var. Doğum anında e, yeni ay mı, büyüyen ay mı, küçülen ay mı, yükselen Güneş, bunun gibi astrolojik bir sistem hesaplamasıyla Almüten figürsü hesaplıyoruz ve Almüten figürste bir kavram daha var. Onu da söyleyeyim, çok mühim bu. Şimdi alter ego. Bu da ikinci benlik anlamına göre felsefede çok karşımıza çıkan bir kavramdır. Yine sinemada, sanatta karşılaşabilirsiniz. Çok beslenir sinema sanat bunu alter egodan. Çünkü insanın ikinci bir benliğinin çok daha üretken olduğundan bahsederler. Fakat ben yine İslam bir kaynaktan bulduğum bir fikri söyleyeyim size. İçimizde kavga da benlik de içliğin kavgasıdır. Yani hiç beni yenmeye çalışır daima. Bu yüzden gurur, kibir, enayet, işte ben bu manevi olgunlaşma yolunda en büyük engeldir. Yani mistik, ezoterik olarak hiç sevilmeyen bir tarzdır bu. Kibir. Yani bu dünyada mukayeseler etmek. Ben daha güzelim, ben daha zenginim, ben daha harikayım. Bu hiç beni galip getiren insanlar işte almütenleriyle daha iç içeler. Ruhsal ikizleriyle daha çok haberleşirler. Ne diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri? Ben insanın sırrıyım. Bu Allah'tan bir aktarım. Yani Allah'ın sırrına, Allah'ın mükemmel olan özüne ulaşabilmek için bizim özümüzün kusurlu olmaması gerekir. Bu kusursuzluk içinde bir çaba, bir gayret olur. Şimdi İnsanın benlik duvarını yenmesi değerli dostlar. Yani burada anlatmak istediğim, bakın şöyle bir not almışım. Ne yazık ki insanın en büyük rakibi yine kendi özünden gelir. Benlik duvarını kırmak. Kırmak için mücadele vermek. Şimdi eğer Almüten Güneşse bu lider bir özelliktir. Kişi liderlik yapar. Kişi yaratıcı faaliyetlere katılmalıdır. Özünü parlatmakla ilgili bir derdi vardır. Ay ise annelik yapabilir, ilgilenmek, beslemek, büyütmek, yemek, bunlar olabilir. Bir de ayda psikolojik olarak terapi anlamında çok ilerleyen insanlar gördüm. Yani inanılmaz güzel terapiler verebiliyorlar. Merkür iletişim, gazetecilik, muhabirlik yapabilir. Venüs ise müzik, güzellik, sanat. Mars'a bu biraz böyle yönettiği evlere falan daha dikkat kesildiğim yerlerden biri. Savaşkan bir enerji, mücadeleci bir enerji. Geburu halim çünkü. Jüpiter ise felsefe ve öğretmenlik. Satürn ise toplumdan çekilen, ezoterik ve okült konularla ilgilenen insanları bize ifade eder. Böyle kısa kısa geçtik çünkü bunlar ezoterik astrolojinin çok uzun tafsilatlı. Yani sadece ayı bile bir iki hafta konuşuyor olacağız. Bu böyle tadımlık önden böyle bir size küçük bir sunum tabağı olarak görün bunu. Umarım beğenirsiniz. Değerli hocam, ezoterik astrolojiyi bize anlatma fırsatı veren ve ezoteriumu kuran İlker Şahin hocama buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu katılımcılar, tüm dinleyiciler sizler için de güzel bir dinleti olmuştur, keyifli olmuştur. Çok çok teşekkür ediyorum her birinize yeniden. İnşallah yeni bir dinletide yeniden buluşuruz. Hoşça kalın efendim.